Herkese merhaba. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu Tunus işi düz örgü modeli ile örülmüş hırka çalışmasını yapacağız. Bunu yaparken kullandığım iplerim Alize Angora Gold batik kullandım. İki farklı batik ipi her iki sırada bir değiştirerek kullandım. Ayrıca iplerimi iki kat yaparak ördüm. Batikleri aynı yerden başlayarak iki kat yapmadım. Buna çok dikkat etmedim açıkçası ama belli yerlerde bakın buralarda olduğu gibi yine renkler üst üste geldi. Her iki sırada bir değiştirdim. Kademeli geçişlerle hırkamın her yerinde bakın bu şekilde şöyle diğer kolu göstermek istiyorum. Farklı renklerle ilerledim. Oldukça güzel bir hırka oldu böyle rengarenk. Benim çok hoşuma gitti. 42-44 bedene uygun çalıştım. Ancak 40 bedene de uyumlu oldu. Birazcık salaş olur, çok fazla değil. Bana da çok az küçük oldu aslında ama buhar ütüsü yapmadım henüz hırkama. Buhar ütüsü yapmadan size ölçülerini vermek istiyorum. Ön bedenimizin genişliği toplamda şöyle her ön parça lastikle beraber 27 santimetre oldu. Toplamda 53 santimetre. Arka beden de 53 santimetre oldu. Yani 106 santimetre genişliğinde oldu hırkamızın etrafının toplam ölçüsü. Tabi buhar ütüsü yaptığımız zaman 110 santimetreye kadar bu genişleyecektir. Sizler de eğer bedeninize tam olursa bu ölçüler buhar ütüsü yapmadan da kullanabilirsiniz. Aslında ben de çok yapmayı düşünmüyorum. Çünkü Tunus işinde buhar ütüsü biraz daha böyle dikkat etmek gerekiyor. Yani her yere elinizin ayarı aynı olması gerekiyor. Yani buharı verdikten sonra çünkü bazı yerlerde ilmekleri geniş aldığımız için daha fazla açıklıklar oluşup boşluklar olabiliyor. O yüzden buhar ütüsü yapmanızı açıkçası çok da tavsiye etmiyorum. Ya da şöyle hafiften bir buhar ütüsü verip şöyle birazcık formunu düzeltebilmek için yine yapabilirsiniz. Şimdi kollarımızın ölçüsü videonun ilerleyen kısımlarında da anlatıyorum ama burada son ölçüleri veriyorum şu anda. Şimdi kolumuzun ölçüsü 40 santimetre uzunluğunda oldu. Şimdi bu ölçüye bakın burada omuzdan 14 santimetre daha ekleniyor. O yüzden toplamda 54 santimetre uzunluğunda oldu kolumuzun ölçüsü. Çünkü burada geniş bir şöyle omuz genişliğimiz var burada. Ve bu omuz genişliğinin de şöyle ölçüsünü vermek istiyorum. Yakayla beraber 23 santimetre oldu. Dolayısıyla burada 14 santimetre yeterli omzumuz için. Geriye kalan genişliğimiz ise kola dahil oluyor. Yani kola düşmüş oluyor. Düşük kollu bir hırka ama burada çok fazla genişlik bırakmadım. Normalde 24 santimetre genişlik yapardım ama şimdi şöyle ölçeceğim. Bakalım. Burası 20 santimetre oldu. Şöyle birazcık örgüm topluyor. Bunu dikmeden önce ben ölçtüm. Tam 20 santimetre genişliğindeydi ve rahatlıkla oldu. Çünkü burası tam omuzdan itibaren kol evi genişliği değil. Biraz aşağıya düşüyor. 4-5 parmak şöyle aşağıya düştüğü için tam kolumuzun üzerine gelmiş oluyor. O yüzden çok da geniş bırakmak istemedim. Evet, kenardaki lastiklerimizi de söyledim. Onlarla birlikte ölçüyü. Hırkamızın omuzdan etek ucuna kadar uzunluğu 63 santimetre oldu. Tam ideal bir boyda aslında. Eğer bunu crop hırka yapmak isterseniz 50 santimetre 45 santimetre omuzdan sonra örebilirsiniz. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. O zaman kola kadar 35 santimetre örüp daha sonra da kendi kol evi genişliğinize göre devam etmeniz gerekiyor. Şimdi bu hırkamızın özelliği arkadan başlıyoruz ve dikiş olmadan ön parçaları da yaka kesimiyle birlikte tamamlıyoruz. Burada V yaka kesimi yaptım ama çok derin bir V yaka kesimi yapmadım. Böyle hafif bir V yaka kesimi yaptım ve farklı bir V yaka kesimini göstermek istedim aslında. Omuzdan aşağıya inerken kenarlarda V yaka kesimini yaptık ve bu haliyle gerçekten çok kolay oldu. Bunu bu şekilde tasarlamaya çalıştım.
ve ben çok memnun kaldım. Bundan sonra bu kalıp üzerine farklı hırkalar örmeyi düşünüyorum açıkçası. Sanırım başka bir şey kalmadı. 6,5 milimetre tunus şişi kullandım. Şu kısımlarda yakayı örerken 5,5 milimetre tunus şişi kullandım. Benim tunus şişim misinalı bir şiş. Sizler de uzun şişlerle de örebilirsiniz ama yakada yeterli gelir mi bilmiyorum. Uzun şişler misinalı olması daha iyi olur. Zaten yakanın tamamının etrafını örmüyoruz. Önce bir tarafı örüyoruz, sonra diğer tarafı örüyoruz. Küçük bir örnek parçası üzerinde anlatımı yapacağım. Daha rahat görebilirsiniz. Bunun dışında anlatmadığım ya da söylemediğim şeyler olursa bana lütfen yorumlarda yazın. Orada tekrar size bilgi vermeye çalışacağım. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız vakit kaybetmeden bu güzel hırkanın yapımına geçebiliriz. Hırkamıza başlamadan önce size birazcık ön bilgi vermek istiyorum. Şimdi ben hırkayı örüp tamamlamadan anlatımını yapamıyorum. Çünkü öyle anlatımlar yaptığım zaman mutlaka bir aksilik oluyor ve videoyu tekrar çekmek zorunda kalıyorum. Dolayısıyla küçük bir örnek parçası üzerinde anlatacağım. 26 tane zincir çektim. Hemen hemen 22-23 santimetre uzunluğunda oldu. Yani çok da küçük bir örnek parçası değil. Şimdi biz omuzdan dikişsiz ilerleyip direkt yaka kısmına geçeceğimiz için bizim için bu yeterli bir sayı. Yani bütün detayları vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Önemli olan nasıl mantık yürüttüğümü anlayabilmeniz. Mantık yürütme işini çözdüyseniz zaten kendi hırkalarınızı rahatlıkla örebilirsiniz. Şimdi benim burada 22 santimetrem var ve bu benim bedenimin arka bedenimin ölçüsü. Yani sizler de kendi hırkalarınıza çektiğiniz zincirleri ölçebilirsiniz ya da yeleklerinize, kazaklarınıza o şekilde ilerleyebilirsiniz. Zincirlerimizi ne çok sıkı ne de çok gevşek çekmiyoruz. Bakın bu şekilde. Kullandığınız tığın numarasına göre birazcık fazla rahat geçmesini sağlayın sadece. Bu yeterli olacaktır. Şöyle hemen hemen yarım santimetre genişliğinde zincir çekiyorum ben. Şöyle 1 santimetreye yakında olabilir. Şimdi burada şöyle hemen zincirlerimin arkasını çeviriyorum. Arkada kabarık ilmeklerim var. Özellikle koyu renk seçtim. Hem masamın renginden dolayı hem de şu şişimle zaten rahatlıkla görebilirsiniz. İlmeklerin şöyle arkasında kabarık ilmeklerden ilmek çıkartıyorum. Bakın buralarda şöyle taktım ve buradan bir ilmek çıkardım. Yine Alize Angora Gold'la yapıyorum. İpimi 2 kat yaptım. Evet. Bu şekilde toplamda 26 tane ilmek çıkartacağım. Başta göstermiş olduğum şablona göre de yine ilerleyebilirsiniz beden ölçülerinizi. 1-2 ilmek fazla ya da 1-2 ilmek eksik yaparak istediğiniz ölçülere göre ayarlayabilirsiniz. Toplamda 26 tane ilmeğimi çıkardım. Şimdi geriye döneceğiz. Şu son ilmeğimiz, birazcık uzatıyorum. Çok fazla değil. Hemen ilkin içinden tek olarak çıktım. Daha sonra ikişerli olarak ilerliyorum. Bakın burada ilmeğimi uzatırken alttaki zincirlerin genişliğine göre paralel olacak şekilde uzatıyorum. Şimdi başlangıçta hep tunus işinde neden kıvrılma oluyor ya da neden boylanlanma oluyor diye soruluyor. Ya çok gevşek ya da çok
sıkı zincir çekmenizden, daha sonraki devam ettiğimiz sıralarda da bunları çok fazla açarsanız dengesiz olur başlangıcımızla. Evet, zincire paralel olacak şekilde, yani yine yarım santimetreden biraz fazla şöyle ikişerli olarak başa kadar geliyoruz. Zaten tunus işini anlayan arkadaşlar bunu rahatlıkla yapacaktır. Şimdi ben bilmeyenler için biraz detaylı anlatıyorum. Evet, bu şekilde başa kadar geliyorum. 2 ilmeği birlikte toplayarak. Başa geldiğimiz zaman sonda kalan şu ilmeklerimizi burada ilmeğimi normalden biraz daha şöyle kısa tutarak çekiyorum ki kenarlar daha düzgün ilerlesin. Şu ilk ilmeğimi de çok fazla uzatmamaya çalışıyorum. Şöyle tuttum. Şimdi lastik yaparak devam edeceğiz. İlk ilmeğimi, sıradaki şu kenar ilmeğimi değil, ilk ilmeğimi şu şekilde ortasından battım ve bir ilmek çıkardım. Hemen şöyle şişimin önüne ipimi aldım. Sıradaki ilmeğin şöyle altından aldım. Bakın, ortasına batmadım. Klasik tunus işinde olduğu gibi tekrar şöyle ipimi öne aldım. Buradan ilmeğimin altından geçirdim. İpimi tekrar şöyle alta aldım ve burada tuttum. Hemen buradan bir ilmek çıkardım. Çok gevşek yapmamaya çalışıyorum tek ilmekleri. Şöyle aldım. Buradan tekrar ipimi alta aldım. Şimdi yavaş gösteriyorum size. Şöyle bir ilmek çıkardım. Tekrar şöyle bu taraftan ipimi öne aldım. İlmeğimin altından tekrar alta aldım, tuttum ve buradan bir ilmek çıkardım. İlmeklerimizin şimdi 2 tane ters ilmek olarak yapmışım. Şöyle bir düz bir ters yapıyoruz. Bir düz yaptım. Tekrar böyle ipimi alta aldım. Buradan bir ilmek çıkardım. Burada dikkat etmemiz gereken, düz ilmekleri aldıktan sonra ters ilmeğimizi örerken şöyle ipimi aldıktan sonra şöyle alta aldım. Şurada ipimi çok geniş almıyorum. Biraz şöyle sıkmaya çalışıyorum. Çünkü iki şişle lastik gibi durmuyor. Biraz daha geniş oluyor tunus işinde. O yüzden ters ilmeklerimiz düzlere göre daha geniş olabiliyor. Biraz ipimizi sıkıyoruz. Evet, bu şekilde bir düz bir ters şeklinde sırayı tamamlıyoruz. Sona kadar geldim. Son ilmeğimizi, kenar ilmeğimizi şöyle kenardan 2 ilmeğimizi birlikte alıyorum ve bu şekilde bir ilmek çıkardım. Hemen ilkinden tek olarak çıktım. Biraz uzattım. İkisini birlikte topladım. İkisini birlikte ve yine ikisini birlikte şeklinde başa kadar geliyoruz. Başa geldiğimiz zaman sonda 2 ilmeğimiz kaldığında ilmekleri, yani şunları çok fazla uzatmıyorum. Şöyle yine ikisini birlikte topladım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bakın, burada yine düz ilmeğimin, yani ikinci ilmeğimin ortasından batıyorum, düz olarak örüyorum. Sıradaki ters ilmeğim, hemen ipimi öne aldım. Tekrar şöyle ilmeğin altından aldım ve ters olarak ördüm. Tekrar bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters şeklinde ilerliyoruz. Şimdi bu sırayı tamamlayıp başa geleceğim. Daha sonra düz örgüyle ilerleyeceğiz. Ben hırkamda 5 sıra olana kadar bu lastiğe devam ettim. Sizler daha fazla da yapabilirsiniz. Şimdi lastik bölümünü tamamladım. Tekrar başa geldim. Tabi dediğim gibi burada sizler kaç sıra örmek isterseniz o şekilde devam etmeniz gerekiyor. Bir düz, bir ters olarak.
Sonda 2 ilmeğimi bıraktım. Şöyle ipimi arkaya alıyorum. Sizler de 2 renkle ya da 2 batikle örmek isterseniz bu şekilde yeni rengimin şöyle ucunu biraz uzun bırakıyorum. Buradan şöyle tuttum. Son 2 ilmeğimi yeni rengimle topladım. 2 ipimi de şimdi arkaya alıyorum şöyle. Hemen sıradaki ilmeğin içine battım. Bir ilmek çıkardım. Artık düz örgüyle ilerleyeceğiz. Bütün ilmeklerimizin içine batıyorum ve ilmek çıkartıyorum. Sizler de 2 batikle örerseniz, dilerseniz 2 sıra, dilerseniz 3 sıra, yani bir batikten 2 sıra, diğer batikten 3 sıra şeklinde ilerleyebilirsiniz ama çok da fazla sıra eklemeyin. Çünkü tunus işinde ilmeklerimizin şu uzunluğu biraz fazla olduğu için şiş örgüye göre burada ipimizi yürüterek ilerleyeceğiz. Dolayısıyla aradaki mesafeyi fazla bırakırsak orada gerginlik oluşabilir. Evet. Şimdi bundan sonra hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Yani düz örgü olarak istediğiniz uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyorsunuz. Arka bedendeyiz şu anda. Ben arka bedende 55 ilmekle başlamıştım ve 53 santimetre genişliğinde oldu. Tabi dediğim gibi bu elinizin yapısına göre 1-2 santimetre oynama yapabilir, fazla ya da daha az olabilir. Şöyle sona geldim. Şimdi ben hırkamda 75 sıra olana kadar ördüm. Ondan sonra artık omuzla dönüp hemen V yaka kesimine başlayacağız. Şimdi bu örnek parçamı biraz ilerleteceğim. Hemen yakaya başlayacağız. Örnek parçamızı biraz ilerlettim. Toplamda 26 ilmeğim vardı. Şöyle ölçüsüne bakalım. 23 santimetre genişliğinde olmuş. Benim kendi hırkamda 55 ilmekle başlamıştık ve 53 santimetre genişliğinde olmuştu. Dolayısıyla arada 2-3 santim oynadığını söylemiştim. Çektiğimiz zincir sayısına göre. Şimdi burada önleri örmeye başlayacağız. Önce sağ ön parçayla devam edeceğiz. Şu kısımda omuz genişliğimiz ne kadarsa ilmeklerimizi ona göre alacağız. Bu düşük kollu bir hırka olduğu için omuz normalde olan omuz genişliğimizden biraz daha fazla almamız gerekiyor. Şimdi toplam 26 ilmeğimiz var. Her iki ön parçanın 10 ilmekle, yani arttırma yaptıktan sonra 10 ilmekle bitmesini istiyorum. Arada 6 ilmeğimiz kalacak. Tabi şimdi omuzda ilmekleri daha az atacağımız için 6'dan fazla kalacak. Onu hesaplamadım. Birazdan onu da söyleyeceğim. 6'dan fazla kalacak. Daha sonra önlerde yaka kenarı ördüğümüz zaman, lastik örgüyle yaka kenarını ördüğümüz zaman buradaki yaka genişliğimizi tam olarak hesaplayabileceğiz. Şimdi ben 10 ilmeğe kadar arttırma yapacağım için örnek parçasında burada almış olduğum ilmekleri ona göre hesaplıyorum. Şimdi benim 55 ilmeğim vardı. Kendi hırkamda 18 tane ilmek çıkardım burada omuz için. Ön parça için ya da yaka genişliği için diyebilirsiniz. Şimdi burada da hemen şöyle 7 tane ilmek çıkartacağım. Çünkü toplamda 10 artı 10 olacak önlerimiz. O yüzden 7 tane çıkartıp size arttırmayı, yani V yaka kesimini 3 ilmekle göstereceğim. 2, 4, 6, 8 olmuş. Şöyle 7 tane ilmeğim var. Şimdi hemen buradan ilk ilmeğin içinden tek olarak çıktım. Yine ikişerli olarak başa kadar geliyorum. Yani bu başlangıçta yaka genişliğimiz biraz fazla kalacak ama daha sonra kenarları ördüğümüz zaman toparlanmış olacak. Evet. Şimdi burada 7 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar devam ediyorum. Toplamda 3 sıra örüyoruz başlangıçta. 3 sıra 7 ilmeği örmeye devam edelim. 3 sırayı tamamladım. Şimdi
Dördüncü sırada arttırma yapacağız. Sağ ön bölümü örerken sonda arttırma yapacağız V yaka için. Hemen şöyle hızlıca ilerleyeceğim. Bu şekilde. Şöyle geldim. Hemen son kenar ilmeğinden önce şu aradaki bakın ilmeğimiz, buraya batıyorum. Buradan bir ilmek çıkardım ve arttırma yaptım. İlmek sayımızı 8'e yükselttim. Hemen şuraya da bir tane işaretleyici takalım. Bakın burada dönüş yaptığımız sıraya işaretleyici takıyorum. Bir öncesi ya da başlangıç sırasına da takabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle ilk başladığımız sıraya işaretleyicimizi taktım. Şimdi burada arttırmayı yaptıktan sonra yine 3 sıra arttırma yapmadan bu şekilde düz örgümüze devam ediyoruz. Sağ tarafta yani sağ ön parçayı örerken sonda arttırma yapıyoruz. Diğer tarafı örerken de başlangıçta yapacağız. Şimdi 3 sırayı tamamlıyorum. Tekrar arttırmayı göstereceğim. Bu benim ilk sıram. Arttırma sıramızla beraber toplamda 4 sıra olmuş oluyor. Yani her dördüncü sırada arttırma yapıyoruz. Tabi daha büyük beden örüyorsanız 4 sıra örüp 5. sırada da arttırma yapabilirsiniz. O sizin ilmeklerinizin sayısıyla ilgili. Yani o zaman 2 sırada bir arttırma da yapabilirsiniz. Çok fazla ilmeğiniz varsa. Daha az ilmeğiniz varsa, benim kendi hırkamın ilmek sayısından daha az ilmeğiniz varsa o zaman 2 sırada bir yapabilirsiniz. Ama burada 4 sırada bir daha düzgün oldu. V yaka. Şöyle ikinci sırayı tamamladım. Üç sırayı tamamladım. Bu benim dördüncü sıram. Hemen sonda kenar ilmeğinden önce şöyle şuradaki ilmeğe batıyorum. Buradan bir ilmek arttırdım ve kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi tekrar 3 sıra daha öreceğiz. Örnek parçası için sadece 3 tane arttırma yapacağım. Çünkü ilmek sayılarımı 10'a çıkartmam gerekiyor. Yani arka bedenden 5 tane eksik olacak. Ön bedenin toplam sayısı, tabii ki arttırma yaptıktan sonraki toplam sayıyı söylüyorum. 10 artı 10 20 olmuş olacak. Arttırmalarımı tamamladım. Bakın burada belli oluyor. 1, 2, 3 tane arttırma yaptım. Biraz böyle boşluk oluşmuş oluyor. Son arttırma yapmış olduğum sıraya bir işaretleyici taktım. Artık bundan sonra düz ilerleyeceğiz. Daha sonra yaka kenarlarını örerken burayı belli etmek adına işaretleyici taktım. Şöyle, şimdi ben yine örnek parçamda bir hırka ördüğümü varsayarak aynı şekilde devam ediyorum. Burada sıra sayılarımı tamamladım. Şu lastik kısmına kadar sıra sayılarımı tamamladım. Buraya işaretleyici takmıştık. Şimdi burada toplamda benim 21 sıram var. Burası da yine 21 sıra olana kadar örmemiz gerekiyor. Şöyle katladığımız zaman, şimdi elimiz tunus işinde bir de yün iple örerken bazen daha geniş alabiliyoruz ilmekleri fark etmeden. Öyle çevirdiğimizde bakın şöyle düzelttiğimiz zaman sanki hani buradan daha az sıra örmüşüz gibi oluyor. Burada yani ölçüler tam tutmayabilir. Orada endişe etmeyin. Böyle ara ara düzelterek bakın nasıl ilerliyorsunuz. Ona göre ilmek boylarını kısa tutabilirsiniz. Dikerken de birazcık yedirme yapabilirsiniz. Eğer çok çok uzun olduysa sıra sayınız, ön ve arkanın aynı ama ön ya da arka daha uzun olduysa o zaman da 2 sıra eksik örebilirsiniz. Burada dikerken zaten gizli dikişle birleştiriyorum. Dikerken batmış olduğumuz bir yere 2 kere batıp karşı tarafta yani fazla yerde dikiş yaparken yedirme yapmamız gerekiyor.
Kanalımda tunus işi gizli dikiş nasıl yapılır videosu da var. Onu da hemen açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Evet, burada şimdi tekrar lastiğe başlayacağız. Bakın burası bizim düz olan bölümümüz, yani arttırma yapmadan ilerlediğimiz bölüm. Şimdi burada lastiğe tekrar başlarken yine başlangıçta olduğu gibi yapacağız ama hemen küçük bir hatırlatma yapalım. İlk ilmeğimin içine şöyle battım. Bir ilmek çıkardım. İpimi öne aldım. Sıradaki ilmeğin, bakın beyaz ilmekte daha da rahat görebilirsiniz. Şöyle altından aldım. İpimi alta aldım. Bu şekilde bir ilmek çıkardım. Tekrar bir düz öne aldım ve bir ilmek çıkardım. Bir düz öne aldım. Şöyle bir ilmek çıkardım ve ters olarak ördüm. Şimdi burada da 3 sıra yapacağız. Yine şöyle kenar ilmeğimi aldım. 3 sıra yapıp artık bu ön bölümü bitirmiş olacağız. Dilerseniz burada V yakayı yaptığınız zaman baktığınız bu şekilde kenarlar düzgün duruyor. Yani ben biraz teknik öğretebilmek için aslında lastik çalışması yapıyorum. Lastik çalışması yapmadan da şu yaka kenarlarına böylece de hırkayı bırakabilirsiniz. Yani yeni başlayanlar için daha da kolay bir hırka yapımı olacaktır. Eğer öyle yapmak isterseniz burada ilmek sayınızı biraz daha fazla almanız gerekiyor. Mesela ben 18 almıştım. 20-22 alabilirim. Yani şu arada 14 tane, 12 tane ipinizin genişliğine göre, şu anda santim hesabı veremiyorum. Kendi giydiğiniz kıyafetlerin beden ölçüsüne göre, yaka genişliğine göre sadece yaka genişliğini verip bu şekilde de tamamlayabilirsiniz. Hiç kenar örmenize de gerek yok. Hatta ben öyle de bir hırka yapmayı düşünüyorum tekrar. Evet, şimdi ben şu iki sırayı tamamlayıp diğer tarafın yaka kesimini göstermek için tekrar geliyorum. 3 sıra lastiğimizi tamamladım. Hemen kapanışı göstereceğim. Sıradaki ilmeğin içine battım ve şişimdeki ilmekten şöyle kaydırma yapacağım. Bu şekilde. Hemen ters ilmeğimizin de içine batıyorum. Düz ilmek örer gibi bu şekilde kaydırma yaptım. Bütün ilmeklerimizin. Şimdi burada örerek bitirme yapmadım. Çünkü arkadaki lastiğimizle sıra sayımız biraz böyle fark edebilirdi. Örerek bitirmede şöyle ilmeği, mesela düz ilmeğimizse bu şekilde ikisini birlikte toplayarak bitiriyoruz. Biraz daha şurada ipim tek kat olarak çıkmış. Evet. Şöyle kaydırmayla yine zincir görünümü vermeye çalışıyorum. Yine tek kat kapattım oraya ama neyse artık. Bu bizim örnek parçamız. Evet. Sonda da bir zincir çekiyorum. Şu kısımda kaydırmalarımızı yaparken çok sıkı yapmayalım. Gergin olmasın. Çok gevşek de yapmayalım. Burada ipimi kestim. Hemen şöyle üst üste koyalım. Şöyle döndüreyim, daha iyi görebilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Bakın bu şekilde. Şimdi burada renk değiştirip daha sonra da lastik sırasına başladığım için bakın ben de şimdi gördüm. Beyazın üzerine yeşil ilmekleri bir ters bir düz yaptığımız için bu şekilde bir görünüm olmuş, ama sizler böyle bir şey yapmak isterseniz o zaman bir sıra yeşille ördükten sonra son iki sırayı lastik olarak çalışın. Çünkü ilk başladığınız sırada lastik örgüye dönmüş olacak yine. Dolayısıyla renk değiştirdikten sonra bir sıra yeşil örün. Daha sonra ikinci yeşil sırasında lastik örgüye çevirebilirsiniz. İki sıra daha lastik örünce bu ilk birinci sırada yine lastiğe dönmüş olacak. Evet, şöyle. Şimdi aynısını bu tarafa yapacağız. Buradan başlarken hemen ters taraftan başlayacağız. Şimdi burada da zaten ilmeklerimizi kapatmadığımız için direkt örmeye devam edeceğiz. Yine
İpimi uzun bıraktım. Hatta şöyle de yapabiliriz. Şöyle bir ilmek atabiliriz. Şöyle bakalım. Burada 7 ilmek öreceğiz. 2, 4, 6 ve 7. Şöyle 7.'nin içine battım. Şu şişimdeki ilmekten çıkardım. Bunu buraya sabitlemiş oldum. Sırasıyla ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu defa sonda arttırma yapmayacağız. Yine 3 sıra düz öreceğiz. Üç sırayı tamamladım. Hemen buraya da işaretleyici takacağım bir tane. Şöyle beyaz renk olmasın. Burada kaç sıra ördüm? 1, 2, 3. İsterseniz buranın ilkine takalım. Yani bu tarafa ait olsun. Şöyle. Şimdi dördüncü sıraya başlarken arttırma yapacağız. Bu defa bu tarafta yapacağız. İlk ilmeği örmeden önce hemen şu aradan batıyorum. Eğer buraya batmakta zorlanırsanız boşluğa da batabilirsiniz. Ve sıradaki ilmekten devam ediyorum. Şimdi burası benim arttırma yapmış olduğum sıra. Bundan sonra 3 sıra arttırma yapmayacağım. Dördüncü sıra tekrar arttırma yapacağım. Üç sırayı tamamladım. Şimdi ikinci defa arttırma yapacağım. Bu defa şöyle bakın, araya batarak da arttırma yapabilirsiniz. Araya battığınız zaman burada ilmekleri unutmayalım. Şöyle hepsine tekrar batalım. Ara sıra ilmeklerinizi sayın. Çünkü gizlenmiş olabilir, eksik olabilir. O yüzden ilmeklerinizi ara sıra kontrol edin. Evet, şimdi ben bu tarafı da tamamlayacağım. Kolları göstermek için tekrar geliyorum. Örnek parçamızın diğer ön parçasını tamamladım. Bakın bu şekilde oldu. Dediğim gibi burada ilmekleri daha az kestiğim için çok fazla belli olmuyor ve yek oldu, ama şöyle tuttuğumuz zaman yine belli oluyor. Bakın bu şekilde eğimleri var. Şimdi burada önlerde yine kenar lastiğimiz olacak. Açıklığı o şekilde kapatacağız. Sizler dilerseniz şu kısımda benim vermiş olduğum sayılardan, yani kendi hırkamın gerçek sayılarından bahsediyorum, 18 değil de 20 olarak da şu omuzlarda başlayabilirsiniz. Yani yeterince açıklık var burada. Dolayısıyla o zaman şu ön parçalarda 25'e kadar değil 27'ye kadar arttırma yaptığınız zaman şu aradaki açıklık biraz daha daralır ve ön lastikleri de yaptığınız zaman, hani düğme kullanmak istiyorsanız, o zaman bu lastiklerin üst üste gelmesini sağlarsınız. Şimdi burada tek kolumuzu da ördüm. Bakın bu şekilde buradan ilmekleri çıkardım. Hiç kesme yapmadan bileğe kadar geldim. Bilekte bir kez kesme yaptım ve yine burada lastik örgüyle kolumuzu tamamladım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu kısımda, dediğim gibi ilmeklerimizi çıkardıktan sonra, yani sizin omuz ölçünüz, normal omuz ölçünüz, düşük kollu olmayan kazaklarda ya da yeleklerde örneğin 14 santimetre ise burada 20 santimetre olabilir, 18 santimetre olabilir. Düşük kol olduğu için şuradan birazcık kolunuz aşağıya düşeceği için şuradaki, yani fazlalıkla beraber şu kol boyunu bileğe kadar hesaplıyoruz. Hatta şu bilekteki lastiği koymadan önce buradan ölçüyoruz. Dilerseniz üzerinizde de ölçebilirsiniz. Şöyle katladığınız zaman şuraya şöyle birkaç tane işaretleyici takıp ya da şöyle geçici dikiş yaparak üzerinize ölçüp bir kolu o şekilde örebilirsiniz. Evet, şimdi diğer kolu beraber devam edelim. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Şöyle bir ilmek attım. Şimdi burada ilk başladığımız sıraya işaretleyici takmıştık. Yani bu işaretleyici buradan ön parçanın, yani aşağı kadar olan ilmeklerini, buradan itibaren ise arka bedene bağlı. Şimdi burada kaç tane
ilmekle başlamışım. Hemen sayacağım. Unuttum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Evet. Burada 9 ilmek arka bedenden, 9 ilmek de ön bedenden olacak şekilde şöyle sayıyorum. Bakın burada şu ön bedene dahil. Şuradan 2, 4, 6, 8, 9. 9. ilmeğimden şuradan şişimdeki ilmekten geçirdim. Şimdi burada size tunus işinde ip gizlemeyi de göstereceğim. Buradan bir ilmek aldım. İpimi alıyorum. Şu şekilde. Bakın. Şöyle bırakmıyorum. Bu şekilde arkaya alıyorum. Daha sonra buradan yeni ilmeğimi çıkardım. Tekrar ipimi aldım. İpin üzerine attım. Şimdi şöyle bırakırsak ilmeği alınca yine üstte kalacaktır. Şöyle arkaya atıyorum. Tekrar buradan bir ilmek çıkardım. Tekrar ipimi buradan aldım. Şöyle arkaya attım. Böyle ipimizi de kolaylıkla gizleyebiliriz. Evet. Şimdi 18 tane ilmek çıkartıyorum. İşaretleyicimiz de şimdilik burada kalsın. Daha sonra dikiş yaparken yerini kaybetmemek için. Şöyle bakın ilmeklerin de bu şekilde batıyorum boşluklardan. Şimdi renk değiştirerek ördüğünüz zaman bir tarafta burada yürüttüğünüz ipleriniz olabilir. Şöyle yaptığınız zaman alttan o yürüttüğünüz ipi de birlikte alabilirsiniz. Şimdi buradan sayalım. Hemen şurada işaretleyicimiz var. Buradan sayıyorum. Şöyle baştan sayacağım. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ve 18. Şimdi burada ilmeklerimizin bakın uzunluğu nasıl görünüyorsa geriye dönüşlerde ilkini tek olarak çıktım. Yani göz kararı ilmeklerin genişliği kadar şu aradaki mesafeden bahsediyorum. O şekilde uzatıyoruz. Yani burada çok kısa yaparsanız mesafeyi o zaman kol evi biraz daha dar olur. Bunu ayarlamamız gerekiyor. Hemen şu ilmekleri toplayacağım. Şimdi burada ben toplamda kendi hırkamda 44 tane ilmek çıkardım. Şimdi şablonun üzerinde görebilirsiniz. Aynı zamanda ben ön çekimi yapmadan bu anlatımı yaptığım için size tekrar bilgileri ara ara yenilemiş oluyorum. Şimdi burayı bir de ölçüyoruz. Burada sizin kol eviniz yani şuradan şuraya kadar kol evinizin genişliği oluyor. Şöyle katladığımız zaman şurası, diğer tarafta göstereceğim. Şu kısım kaç santim olmasını istiyorsunuz? Düşük kolda yani normalden burada kesme işlemi yapmadığımız için biraz daha fazla olması gerekiyor. Yani normalde 20 santimetre ise 21-22 santimetre olacak şekilde burayı ölçüyorsunuz. Sizler kendi hırkanızda kaç ilmek çıkartacağınıza ona göre karar vermeniz gerekiyor. Ben kendi hırkamda 22 buradan 22 de diğer taraftan çıkardım. Dolayısıyla toplam 44 tane ilmeğim oldu. Yine dediğim gibi santim hesabına göre benimle aynı sayılarla da ilerleyebilirsiniz. Biraz daha büyük olsun isterseniz kolda da yine 22 değil 24 artı 24 şeklinde hani arka ve ön bedeni toplam 48 ilmek çıkartabilirsiniz. Ya da daha küçük yapıyorsanız ben 22 çıkarmışım. Siz 20 artı 20 yapabilirsiniz ama mutlaka ölçmeniz gerekiyor. Giydiğiniz kıyafetlere göre, istediğiniz genişliğe göre de hani çok fazla salaş olsun ya da çok geniş bir düşük kol istiyorsanız ona göre de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet şimdi bu şekilde biraz örüyoruz. Şimdi bir iki sıra öreceğim. Ben hemen tamamlamadan size bilek kısmındaki daraltmayı göstereceğim. Çünkü burada farklı bir şey yapmıyorum aslında. Bu şekilde ilerliyorum. Diğer kolda gördünüz zaten. Ölçüleri de omuz genişliğiyle beraber ayarlayın. Şimdi bir sıra daha yapacağım. Hemen bilekte nasıl kestiğimi göstereceğim.
Toplamda 4 sıra ördüm. Hemen birden kesme işlemini göstereceğim. Kesme işlemini yaparken geriye dönüşlerde yapıyoruz. Yani şu kısımdaki daraltmayı gösteriyorum. Geriye dönüşlerde ilkinden tek olarak çıktım. Şimdi bir kez üçünü birlikte toplayacağım. Bakın her zaman 2 ilmeği birlikte topluyorum. Şu anda yine burada ilmeğimi biraz uzattım. Üçünü birlikte topladım. Sıradakini ikisini birlikte aldım. Sıradakini üçünü birlikte topladım. Sıradakini ikisini birlikte, tekrar üçünü birlikte topluyorum. İkisini birlikte. Buradaki şu araya mesafe veriyorum ya, şöyle üçünü birlikte topladım. Şimdi başa geleceğim. Ondan sonra anlatacağım. Şimdi sonda 3 ilmeğim kaldı. Hepsini birlikte topladım. Şimdi burada şöyle bakın. Bu kısımda bilek genişliğinizin ölçüsünü bilmeniz gerekiyor. Yani sizin bileğiniz toplamda 20 santimetre genişliğinde ama 22-23 santimetre olmasını istiyorsunuz. Şu lastik kısmının 22-23 santimetre olmasını istiyorsunuz. Burada diyelim ki ilmekleri kestikten sonra 25 santimetre oldu. 2 santim daha küçültmek istiyorsunuz. O zaman şu arada ilmekleri toplarken bakın şu ilmekleri uzattığımız mesafeleri daha kısa tutabilirsiniz. O zaman burası biraz daha gergin olacaktır. Ya da şişinizi bir numara düşürüp ondan sonra bu kesme işlemini tekrar yapabilirsiniz. Ya da ikinci sırada da yine kesme işlemi yapabilirsiniz. Burada ikinci sırayı ördükten sonra geriye dönüşte bir kesme daha yapabilirsiniz. Yalnız burada eğer birkaç santimetre küçültmek istiyorsanız kesme işlemini yaptıktan sonra, çünkü sizin ilmek sayılarınızı bilmiyorum burada, birkaç santimetre küçültmek istiyorsanız o zaman aralarda şu tek olarak, yani ikisini birlikte olarak aldığımız ilmekleri 3 tane 4 tane yaparsınız. Arada birkaç tanesini üçerli olarak geriye dönersiniz. Yani birkaç tane kesme işlemi yaparsınız. Bu şekilde değil de, yani onu sizin ayarlamanız gerekiyor. Şimdi burada yeni sıraya başlarken bir sıra öreceğiz. Daha sonra lastik yapmaya başlayacağız. Şimdi sonda üçünü birlikte toplamıştım. Burada bir tane kesmiş oldum. Şu benim kenar ilmeğim. Sırada bir tane tek var. Hemen buradan bir ilmek çıkartıyorum. Sırada üçünü birlikte topladığımız, şöyle bakın 2 tane görünüyor. İkisini birlikte değil, üçünü birlikte topladım. Buradan sadece bir tanesine batıp bir ilmek çıkartıyorum. Sırada tek ilmeğimiz var. Bir ilmek çıkardım. Yine burada ikili ilmeğim var. Bakın yine şöyle tek ilmeğe battım. Buradan yine ikili ilmeğimiz var. Hemen bir tanesine batıyorum. Birini kesmiş olduk çünkü. Evet, bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Şöyle tek ilmeğim. Tekrar burada. Bakın şöyle karışık görünüyor ama burada ikisini birlikte topladığım var. Sadece birine batıyorum. Ve kenar ilmeğimiz. Şimdi buradan geriye dönüyorum. Her zamanki gibi ikisini birlikte. Bakın burada da yine ilk sırayı örerken de yine birkaç santimetre daraltmak istiyorsanız burada şu mesafeleri daha kısa tutabilirsiniz. Bunu tamamen kendi ölçülerinize göre ayarlayacaksınız. Şimdi bu ilk sırayı kesme sırasının üzerine ördükten sonra lastik sırasına başlıyoruz. Yani bir düz, bir ters devam edeceğiz. Evet. Lastik sırasını tamamladıktan sonra hemen onu da göstereceğim, kapanışı. Şimdi farklı diğer örerek nasıl kapattığımı göstereceğim. Evet, son ilmeğimi ters olarak aldım ve kenar ilmeğimi aldım. Tekrar ilkinden tek, ikişerli olarak başa kadar geliyorum. Siz burada tabii kaç sıra lastik yapmak istiyorsanız
Burayı tamamlayın. Şimdi son kapanış sırasını göstereceğim. Şimdi ben diğer ön parçanın kapanışında kaydırma olarak göstermiştim. Burada da diğer kapatma şeklini göstereceğim. Şöyle düz ilmeğin içinden düz olarak ilmeğimi çıkardım. İkisini birlikte topladım. Ters ilmeğimi ters olarak yine alıyorum. Biraz ilmeklerimi de şöyle boyunu kısa tutuyorum. İkisini birlikte topladım. Tekrar şöyle düz ilmekten düz çıkardım. İkisini topladım ve ters ilmeğimi ters olarak aldım. İkisini birlikte topladım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada şu diğer kolu yaparken kaydırma yaparak bitirdim. Bakın bu arkada ilmeklerimiz böyle düz örgünün ilmekleri. Hatta oldukça gevşek kaydırma yaptım. İlmekleri gevşek aldım ama yine de şöyle arkadan ilmekler göründü. O yüzden bu şekilde bitirmeyi de gösterdim. Ama önlerde çok fazla belli olmadı. Çünkü rengimiz koyu olduğu için önleri de yine aynı şekilde bu kolda gösterdiğim gibi örerek bitirebilirsiniz. Evet, şimdi ben şurayı tamamlayacağım. Daha sonra hırkamızın yaka kenar lastiklerini göstereceğim. Evet, şimdi diğer rengimi aldım. Şöyle kenarlarda belli olması için nereye battığımı daha iyi görebilirsiniz. Hemen yaka kenarlarıyla devam edeceğiz. Bakın burada kısa kollu oldu. Bu şekilde kısa kol çalışması da yapabilirsiniz yine. Evet, şimdi ipimi aldım. Yine şöyle bir ilmek attım. Biraz uzun bıraktım. Bu ipimizi de gizleyeceğiz. Hemen bir taraftan başlıyorum ilmeklerimi çıkarmaya. Hemen ilk şöyle ortadan battım. İlk ilmeğimi şöyle kaydırma yaptım. Sırasıyla kolda başladığımız gibi ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Sadece yakaya geldiğimiz zaman orayı göstereceğim. Şimdi bu örnek parçası küçük olduğu için burada ben burası bizim, evet, bunu da hatırladım şimdi. Burası artık ilmekleri arttırdığımızı durdurduğumuz yer. Şimdi burada dönüş yaparken buradan 2 ilmek çıkartalım ya da 3 de çıkartabilirsiniz. Şimdi buradan 2 ilmek çıkartırken şöyle bir tane aldım. Bir tane de şurada arada bir yerlere batıp alacağım. Şöyle bir tane daha çıkardım. Şimdi ben şöyle de yapabiliriz. Şu kısımdan. Şimdi şuradan çıkardım. Şöyle ortada ilmeklerimizin olduğu yere batıyorum. Şişim çok büyük olduğu için şöyle şuradan battım. Buradan araya battım. Tekrar buraya battım. Burada bir tane arttırma yapmış oldum. Bir de yaka kenarlarını örerken şişinizi bir numara küçük tutun. Çünkü iki şişle örülen lastik örgüye göre çok sıkı olmuyor tunus işinde. O yüzden mutlaka şişinizi bir numara küçük kullanın. Buradaki kenarlarda volanlanma olmasın. Evet, buradan 2 tane çıkardım. Şimdi benim çok düzgün olmadı. Sizler şöyle arada bir yere batacaksınız. Bir yerden 2 ilmek çıkartabilirsiniz. Ve oraya tekrar şöyle işaretimizi koyalım. Dönüş yaptığımız yer. Eğer yakanız çok geniş olmuşsa, hani örüp tamamladınız hırkanızı ama yakanız çok geniş olduysa burada biraz toplayabilirsiniz bu şekilde. Şimdi ben örnek parçasını şurada işaretleyicinin orada 2 kere battık. Sözüm yarım kaldı. Örnek parçası küçük olduğu için bu misinalı şişle bütün etrafını dönebileceğim ama tabii ki hırkamız büyük olduğu için orada dönemeyeceğiz. Şöyle arada bıraktığımız ilmek sayısının bakalım burada kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane var. Şimdi burada 2, 4,
beşincinin üzerine ya da altıncının üzerine pardon. Burada artık ben lastiğimi örmeyi bırakacağım. Geriye döneceğim tekrar. Evet, şimdi burası son sıramız. Hemen buradan arka bedene geçiyorum. Şu ilk boşluğa battım. Sırasıyla 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi çıkardım. Burada tek sayı var. Kendi hırkamda çift sayı vardı. Şöyle hatta altıncısından da bir ilmek çıkartacağım. Şimdi burada geriye dönüyoruz artık. Yani önce bu tarafı bitireceğiz. Sonra diğer tarafa başlayacağız. Burada geriye dönüyoruz. Şimdi ben sadece bu tarafı göstereceğim. Şöyle. Artık burada lastik örgü yapacağız. Başlangıçta olduğu gibi şişimizi bir numara küçük kullandığımız zaman, hatta biraz daha küçük kullanabilirsiniz. Elinizin yapısına göre. Şu misinam da çok masaya çarpıyor. Şöyle katlayalım. Yani baktınız, bir iki sıra ördünüz. Çok volanlanma oldu. Şu aralardaki mesafeleri ördüğünüz zaman, yani bir sırayı tamamladınız, ikinci sırayı tamamladınız. Onu kontrol etmeniz gerekiyor. Toplayıp toplamadığını, çok geniş alıp ya da arasındaki mesafeyi çok kısa alıp almayacağınızı, onu böyle ördüğünüz zaman şöyle koyacaksınız. Kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdilik burası normal görünüyor. Ben şiş numaramı düşürmedim şu anda. Aynı şişle devam ediyorum. Şimdi burada yine bir düz, bir ters olarak devam ediyorum. İlk sırada baktınız, biraz gözünüze bolanlanmış olarak göründü ya da marullanmış diyeyim. O zaman geriye dönüşte çok az, hemen ilmeklerin arasındaki mesafeyi kısaltabilirsiniz. Evet, bu şekilde lastik örgüye devam ediyoruz. Şimdi ben burada bir iki sıra öreceğim. Daha sonra tunus işinde ilik açmayı göstereceğim. Kanalımda bir tane ilik açma videosu var aslında, ama o bu şekilde değil. Yani yeleğin hani ön kenarları örerken şu kısımlarda ilik açmayı gösteriyorum. Yine ona da bakabilirsiniz. Şöyle bir düz ve bir ters. Evet, burayı tamamlayıp geliyorum hemen. Lastikte 2 sırayı tamamladım. Şimdi 3. sırada ilik açmayı göstereceğim. Sizler hırkanızda toplam 5 sıra örerseniz 3. sıraya başlarken o zaman ilik açacaksınız. Burada da yine ben 3. sıraya başlarken ilik açacağım. Daha sonra bir sıra daha örüp görebilmeniz için 4 sırada bitireceğim. Şimdi şöyle hemen bakın, geriye geldim. Benimki biraz daha gördüğünüz gibi araları açık oldu. Hem tığımı değiştirmedim hem de çok mesafeleri geniş aldım. Şimdi yeni sırada mesafeleri daha kısa alacağım. Şimdi burada başlarken 3. sıraya başlıyorum. Lastik örgü örüyorum. İlkini düz olarak aldım. Sıradakini ters olarak alıyorum. Şimdi örnek parçamda 3 tane öreceğim. Bir tane ilik açacağım. Kendi hırkamda kaç tane ilik açtığımı ve aralarda kaç ilmek bıraktığımı şablonda yazmış olacağım size. Şu anda onu daha tamamlamadım. Evet, şu 3. ilmeğimi ters olarak alıyorum. Şimdi başlangıçta hemen bir tane ilik açacağım. Şimdi bir tane şöyle düz ilmeğimi aldım. 4. ilmeğimi keseceğim. Burası bizim ilk ileğimizin olduğu boşluk olacak. Şöyle bir öncekinden kaydırma yaptım. Burada gördüğünüz gibi açıklık oluştu. Pardon. Şimdi şu altta 3 tane ilmeğim kalsın istiyorum. Demek ki 4 tane 5. de kesme yapacağım. Şöyle bu ters ilmeğim. Ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi ördüm. Yani şu 3 tane ilmekten sonra bir tane boşluğum olsun istiyorsam 4 taneyi ördüm. 5.'yi ters olarak örüyorum. Yani burada kafanız karışmasın.
Beşinciyi ördüm. Şöyle kaydırma yaptım. Şimdi yine 5. ilmeğim duruyor. 4. ilmeğimi kesmiş oldum. Burada da 3 tane ilmeğim oldu. Yani sizler burada 5 tane ilmeğiniz kalsın istiyorsanız o zaman dördüncüden 5 tane öreceksiniz. 6, 7. ilmeğinizde kesme işlemi yapacaksınız. Burada 5 tane kalmış olacak. Şimdi tekrar gösteriyorum. Bu birinci ilmeğim. Sıradaki düz ilmeğimi aldım. 2. Sıradaki ters ilmeğimi aldım. Üçüncüsü. Şimdi 3 tane ilmeğim var. Arada 3 ilmeğim kalsın istiyorum. Dördüncüyü değil, beşincide kesme yapacağız. Dördüncüyü düz olarak aldım. Beşinci de şöyle ters olarak ördüm. Beşinci ilmeğimden şöyle dördüncünün içinden kaydırma yaptım. Bakın burada yine bir açıklığımız oluştu. 2 tane açmış olduk. Burada artık yakaya geldim ama bir tane daha göstereceğim. Şurada açıklığımız var. Buralara işaretleyici takabilirsiniz. Karıştırmayın boşlukları. Geriye dönüşlerde çünkü onları tekrar zincirle kapatacağız. Şimdi yine sıradaki ilmeğim düz. Hemen sıradakini ters olarak alıyorum. Sıradaki düz 3 tane ilmeğim oldu. Sıradaki ters dördüncüyü alıyorum. Beşinci de dördüncüyü keseceğim. Toplamda 5 tane ördüm. Şimdi şöyle hemen kaydırma yaptım. Pardon, şurada iliğimiz şurası. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü ilmeğim. Tekrar ters olarak 5. ilmeği alıyorum. Ve dördüncünün içinden kaydırmayla bu şekilde çıkardım. Yine 3 ilmeğim var ve burada bir tane daha iliğimiz olmuş oldu. Şimdi buradan sonra devam ediyorum. Artık burayı geçtim ben. Yakamızın üzerine geldim. Normalde bu yakamızın olduğu yere kadar iliklerimizi açalım. Burada artık V yakaya devam edeceğiz. Hemen burayı tamamlıyorum. Ve geriye dönüşü göstereceğim. Sonda şöyle kenar ilmeğimi de alıyorum. Buradan şöyle ikisini birlikte aldım. Tekrar geriye dönüyoruz. Şimdi iliklerimizin olduğu yerleri karıştırmayalım. Oraya geldiğimiz zaman şimdi oraya kadar ikisini birlikte şeklinde geliyorum. Şöyle ben de işaretleyici takmadım. Şu kısımda son ilik var. İkisini birlikte şöyle mesafeleri biraz daraltacağım. Şöyle. Bakın burada artık boşluğumuz var. Tekrar ikisini birlikte aldım. Boşluktan bir öncesini yine ikisini birlikte aldım. Şimdi burada bir tane kestiğimiz için bir tane zincir çekiyorum. Bunu da çok sıkı çekmeyin. Çünkü daha sonra üzerinden ilmek çıkartacağız. Daha sonra bakın zincirimi çektim. Tekrar ikisini birlikte aldım. Yine ikisini birlikte 3 ilmeğim var. Burada ikisini birlikte tekrar şöyle boşluğumuzun olduğu yere geldim. Bakın 3 ilmeğim var. Bir zincir çektim. Tekrar ikisini birlikte alıyorum. Burada bir zincir, iki zincir varmış gibi görünüyor ama bir zincirimiz var. İkisini birlikte aldım. Tekrar ikisini birlikte. Ve tekrar ikisini birlikte. Şimdi burada yine arada bir zincir çekiyorum. Şurada karıştı sanırım, 4 tane ilmeğim olmuş. Ya da ben şurada fazladan 1, 2, 3 sanırım 4 tane ilik açmış oldum. Evet, bir zincir çektim. Hemen ikisini birlikte devam ediyorum. Tekrar boşluğa geldim. Sonda 3 ilmeğim vardı. Bir zincir çektim.
ikisini birlikte şeklinde aldım. Şimdi dilerseniz ilik açmayabilirsiniz. Tunus işinde ilmeklerin arası geniş olduğu için şöyle bakın. Burası bizim lastik örgümüz. Şöyle geniş olduğu için ilmeklerin arası. Önce ilik açmayacağınız kenara örün. Yaka kenarında. Bu şekilde baktınız boşluklar var. Bu boşlukların şöyle kenarlarına hemen sık iğne yapabilirsiniz ya da şöyle iğneyle burayı dikebilirsiniz. Şöyle ilik açmak için. Oraları belirgin hale getirebilirsiniz. Hatta hiç belirgin hale getirmeden de şöyle ayarladığınız yerleri biraz şöyle açtığınız zaman ilik olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü zaten bakın bu şekilde çok sıkı örmedik biz bu modelde. Biraz ilmeklerin arası açık ama ben yine de göstermek istedim. Şimdi burada yine devam ediyorum lastik örgüye. Hatta ben kapanışı yapacağım. Size kapanışı göstereceğim burada. Şimdi kapanışı yaparken örerek bitirdiğim için yine ters örgüyü ters olarak aldım. Pardon. Şu ilk iki ilmeğimi kesmedim. Şimdi kapanışı yapacağız. Burada bir sırayı örerken bir düz, bir ters. Burada bir zincir var. İki gibi görünüyor ama bir tane ilmek çıkartıyoruz. Tekrar buradaki ilmeğimizden ilmek çıkartıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman zincirden ilmek çıkartıp ilmek sayımızı yine başlangıçtaki sayıya getirmiş oluyoruz. Şimdi ben kapanışı gösteriyorum. Örerek bitiriyorum. İlmeğimi düz olarak aldım ve ikisini birlikte topladım. Ters olarak alıyorum ve ikisini birlikte topladım. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Aynı zamanda bunu da göstermiş oluyorum. Bir ilmek çıkardım. Zaten sıradaki ilmek düz ilmekti. Şöyle araya da batabilirsiniz. İkisini birlikte topladım. Bakın araya battığım zaman daha düzgün durdu. Burada boşluk oluşmamış oldu hem. Evet, sıradaki ilmeğim ters ilmeğim. Şöyle aldım. Hepsinin içinden düz olarak alıp o şekilde de zor gelirse çıkabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım ama tekrar boşluktan bir tane ve ters ilmeğimi ters örüyorum. İkisini birlikte topladım. Evet, sanırım anlaşılmıştır. Şöyle örnek parçasının her yeri yarım kaldı. Bu sırayı tamamlayayım en azından. Sırayı tamamladım. Şöyle bir zincir çekip ipimi kestim. Burada ipinizi biraz uzun bırakın. Daha sonra yakanın diğer tarafını ördüğünüz zaman burada bu iple dikebilirsiniz. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın böyle koyacağım. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi. Bakın buralar ilik yerlerimiz. Dediğim gibi siz şiş numarasını düşürdüğünüz zaman biraz daha yine bakın sadece mesafeyi toplayarak gördüğünüz gibi çok fazla volanlanma da olmadı. Aynı numarayla ördüm. Yani yarım numara da düşürebilirsiniz. Onu ilk sırada elinizin ayarına göre baktığınız volanlanma olmuş. Ona göre artık burada bir iki kez deneme yapabilirsiniz. Şöyle. Şimdi diğer tarafa başlarken de buradan başlayacağız ilmek çıkarmaya. Bu şekilde döneceğiz. Burayı ilerleyeceğiz. Dediğim gibi sizler ilk önce burayı örüp daha sonra aradaki boşlukları kontrol edip bakın şu düz örgünün olduğu yerde bile şöyle kullanabilirsiniz. Yani iğne ile şimdi şu ilkini bırakırım. Bence şöyle yapılabilir. Hatta yaka kenarı örmek istemezseniz böyle bırakmak isterseniz şöyle şu kısımları iğne ile dikerek şöyle etrafını dikerek burayı biraz şöyle açarız. O zaman ilik olmuş olur. Tunus işinin birçok avantajı var. Çok hızlı bitiyor. Çok fazla ip yemiyor. Gerçekten bu hırkayı da bu şekilde yapılışını hiçbir yerde görmedim. Yani dikişsiz olarak yaka kesimlerini buradan başladığımız zaman yaptığımızda biraz kafa karışıklığı olabiliyor. Özellikle anlatırken gösterirken hani farklı bir kesme şeklini göstermek istedim.
Tunus işi oynatma listeme bakarsanız orada da yine takma kol, düşük kolu anlattığım bir video var. Yeleklerde yaka kesimini anlattığım bir video var. Ya da süveter çalışmasına bakabilirsiniz. Şimdi burada şu kısımdan keserken iki tarafta farklı kesme işlemi yaptığımız için biraz daha kolay bir yöntem aradım açıkçası. Bu şekilde denedim ve çok kolay ve çok güzel oldu. Hem kolların böyle yapılması hem yakanın bu şekilde ilerlemesi gerçekten çok kolay oldu. Daha sonra şey düşünüyorum aslında ben bu Tunus işi modeliyle arkadan başlayıp önden dikişsiz bir şekilde kazak örmeyi düşünüyorum. Şu kenarlarda bakın ben bunu videoda daha rahat gösterebilmek için böyle ördüm. Zaten bu şekilde şablon olarak görmüşsünüzdür. Tığ işi örgülerde de bu şekilde ördüm. Şimdi ben bunu aslında dikişsiz de örebilirdim. Hem kolda hem de kenarlarda. Nasıl? Şimdi arka bedeni örüp öne döndüğümüz zaman şuradaki kol açıklığını hesaplayıp yani 20 santimetre 22 santimetre neyse hesapladıktan sonra şimdi buradan örerek inerken şu kısımda buraya bir işaretleyici takıp yeni sıraya geldiğim zaman burada son ilmeğimi aldıktan sonra şişten ilmeğimi çıkartıp buradan ilmeğimi çekip daha sonra geriye dönerek burada da aynı şekilde başa geldiğim zaman burada ilmeğimi çıkartıp şişten buraya buradan yani şöyle şişi bu tarafa takacağım. Buradan ilmeğimi şöyle çekip tekrar buradan örmeye devam edeceğim. Henüz bunu denemedim. Teorikte böyle düşündüm. Bunu da deneyeceğim ama öyle de yapabiliriz. Sorun olmaz diye düşünüyorum. Bence çok güzel olur. Evet, iliklerimizi de açtık. Kolumuzu anlattık. Kol lastiğimizi anlattık. Eksik bir şey sanırım kalmadı. Eğer anlatmadığım yerler varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Instagram hesabımdan da ulaşıp orada da yazabilirsiniz. Çünkü orada daha rahat görüyorum mesajları. Ayrıca şimdi bittikten sonra şimdi kendi yapmış olduğum hırkanın yine bu halde açık halini size göstereceğim videonun sonunda. Oradan da bakıp ölçüleri verdiğim şablondan takip ederek umarım sizler de istediğiniz renklerde kendinize göre keyifle bir hırka örebilirsiniz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım size faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.